Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün nefes darlığı konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kenan İltümür şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. Aynen herkese. Çok güzel konulara değiniyoruz sizinle. Sağlık problemleri konuşuyoruz böyle. Ekran başındaki izleyicilerimize çok güzel bir farkındalık oluşturuyoruz sayenizde. Siz de çok güzel bir kamu hizmeti yapıyorsunuz aslında. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Bir nebze etkimiz varsa ne mutlu Ne güzel. bize, sağlığa katkımız. Şimdi bugün nefes darlığı konuşacağız hocam. Dispine. Dispine nedir? Dispne nefes darlığı. Nefes darlığı. Yani bizim Latince'de. Latince'de, demiş tıpta olduğunuz nefes dispne. darlığı. Onun Nefes çok kısımları darlığı, var. evet nedir Ya, hocam? aslında bir hikayeyle başlayalım biliyor musun Ebru Hanım? Neden? Evet, Şimdi severiz hikayeleri. hikayeler severiz. Şimdi bir derviş bir mürşidiyle konuşuyor. Ve o derviş mürşide diyor ki ya sevgili mürşidim diyor. Dünyadaki en önemli şey ne? Yani insanın en çok istediği şey ne diyor. Mürşit bir şey yapmıyor, onu götürüyor göl kenarına. Tabii eğiliyor diyor, senin başını sokacağım diyor. Göle başını sokuyor, karışma diyor, elini de üzerinde tutuyor. Tabii belli bir süre sonra ne oluyor? Mecburen nefes alma ihtiyacıyla gene bırakıyor, çırpınıyor. En sonunda artık da boğulmadan önce bırakıyor ve diyor neymiş? Nefes almakmış diyor. Yani Nefes almak. değil mi? Ya ne güzel. Bu nefes gerçekten de şöyle hani Kanuni Sultan Süleyman da diyor ya olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Yani o sağlığın yani padişahlık, dünya her şey olabilir ama sizin o sağlıklı bir nefes eğer alamıyorsanız o hayatınızın hiçbir anlamı kalmıyor. İşte Disney tam da burada sevgili seyircilerimizle onu konuşacağız. Yani Hiçbir o anlamı kalmıyor. sağlıklı şeyle yapıyoruz. Düşündünüz mü ömür olarak düşündüğümüz ne? Aslında ömür hani Nefesten ibaret hocam. ömür doğduk değil mi? Doğarken hatta çocuk doğarken ne oluyor? Ağlıyor. Nefes alıyor. Ağlıyor. Sonra yaşıyor, gidiyor ve ki çoğunlukla da bizim hastalarımız kardiyoloji hastaları olmak üzere en son nefesini verdiğinde de işte o süre biz ömür olarak diyoruz. Doğarken etrafındaki sevenler seviniyor, gülüyor ama son nefeste herkes ağlıyor. Bu defa son nefeste herkes ağlıyor. Evet. Amacımız iyi bir nefes yani sağlıklı bir nefes almazsanız o yaşantının da hiçbir anlamı yok. Yok. Zaten tam sağlıklı da o demek. Evet hocam yıllardır pilateste nefesi anlatıyorum ben. Değil mi? Al nefes ver Ver nefes. nefes değil mi? Doğru Hep nefes alabiliyor muyuz? Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. En Çok doğrusunu kıymetli. yapıyorsunuz. Ve şöyle diyelim sevgili Ebru. Siz mesela nefes darlığı deyince toplumda genelde insanlar ne hastalığını zanneder? Astım zanneder hocam. Astım veyahut da akciğer, solunum Akciğer, yolu. solunum yolu. Evet. Oysa bakıldığında bunların altında en sık sebebin kardiyovasküler sistemi olduğu ortaya çıkıyor. Yani kalp. Bunu ancak geldiklerinde görüyorlar. Aslında nefes darlığını şöyle yapabiliriz. Nefes nefese kaldık diyoruz değil mi? Evet. Mesela belli bir yürüme yapıyoruz, şey yapıyoruz. Ondan sonrasında bazı fizyolojik durumlarımız veya da kalbin kompozatuar durumuyla yani bu nefes darlığı niye olduğunu sevgili seyircilerimize anlatmak istiyoruz. Nefes alıyoruz, almış olduğumuz bu oksijen akciğerler tarafından temizleniyor. Daha sonrasında kalp ise bir pompa görevi olarak bu temiz kalbi tüm vücudumuza kendisi dahil olmak üzere gönderiyor. Ve dokularımız tümü sağlıklı bir şekilde beslenmesine neden oluyor. İşte herhangi bir nedenle bu oksijenizasyon seviyesindeki bir düşmenin meydana geldiği bir durumlarda ne oluyor? İmdat veriyor. Yani o uyarılar diyor. Nefes nefese kalıyoruz. Örneğin kondisyonsuzluk diyoruz değil mi? Evet. Yani bir şey yapmadıktan sonra kondisyon eğer belli bir aşamadan sonrasında sağlarsanız belki sizin de öğrencileriniz vardır. Belli bir aşamadan sonra ilk geldiklerindeki o tempo ile daha sonraki tempo birbirinden farklı olduğunu göreceksiniz. Doğru. Ama Doğru hocam. değil mi? Anemi. Anemi. Özellikle de kadınlarda çok sık Tabii görebiliriz. ferritin eksikliği. Evet. Tiroid fonksiyon bozukluğu Tiroid. yani tiroidlerdeki bir bozukluk. Bu ve benzeri durumlar genelde obezite örneği. Yani Nefesi etkileyen. şişmanlar tabii çünkü bozuyor. Yani bunlar Hep nefes nefese gibiler daha zaten çok da, hocam. evet. Mesela. Hep Ay- bir nefes nefese gibi bir halleri var. alırıyor. Şimdi bu gibi durumlarda biz ne yapıyoruz? Çok fazla da belki de korkmuyoruz. Ama yani bizi endişelendiren durumlar
kardiyovasküler ve o acil durumda hani hangi durumlarda mesela gidelim yani hekim bizi görmeye yapsın. Yoksa panik mesela çoğu insan şunu diyor ya panik ataktandır. Ya panik atak bir kişi panik atak yaptığında da nefes nefese kaldığını hissedebileceksiniz ya onu göreceksiniz. Hani o dispne dedik ya o dispne örneğin önüne bir paroksismal eklersek, nokturnal da eklersek, paroksismal nokturnal dispne. Bak söylemesi ne biçim bir şey. Geceleyin insanlar hiçbir şey yokken gece 2'de 3'te bakıyorsunuz aniden ayağa kalktılar ve pencereye koşup nefes alma ihtiyacı hissettiler. Evet. Bu aslında kalp yetersizliğin en tipik belirtilerinden biridir. Yani çünkü vücudumuzdaki o kan distribüsyonu akciğerlere doğru geliyor ve akciğerlerdeki o sıvı birikimine bağlı olarak ne oluyor? Nefes darlığımız meydana geliyor. Ortopne diyoruz mesela. Mesela bakın hep biz terimle diyoruz ama seyircilerimiz artık bunları belki de bilenler var. Ortopneik yani yastık savaşları olur belli bir aşamadan sonra. Ya hocam der daha önce çok rahatlıkla bir yastıkla yatıyordum. Artık 2 yastık olmaya başladı, 3 yastık olmaya başladı. Hatta yeri geldikçe şu şekilde kalmak zorunda kalıyorum diyor. İşte biz buna ortopne diyoruz. Bu da yine kalp yetersizliğinin önemli bir bulgusudur. Evet. Yani bu yaşlılıktan veya da başka sebeplerle deyip geçiştirmemek gerekiyor. Peki hocam bir hastanın kalp krizi geçirip geçirmediğini nasıl anlayabiliriz? İşte bu da çok altın soru. Neden biliyor musunuz? Geçenlerde de bir hastam geldi. Hatta işte hep göğüs ağrısı ile gelmez. Yani hani davul zurna ile gelmez kalp krizi her zaman. Bize bazen böyle atipik bulgulara geliyor. İşte bugün konuşmuş olduğumuz nefes darlığı da bazen kalp krizinin bir göstergesi de olabiliyor. Evet. Yani ani başlayan bir örneğin diyabetli hastalarda göğüs ağrısı olmayabiliyor. Yaşlılarda olmayabiliyor. Bu kişiler ya da ağrı eşiği çok yüksek olan kişilerde ağrı hissetmeden sıkışma hissi ve başka bir nedenle o nefes darlığı sizi ilk semptom olarak getirebiliyor. İşte bu da bakın çok güzel söylediniz. Kalp krizinin dahi bir göstergesi olarak karşımıza çıkabiliyor. Bazen de ya uzun yolculuklar mesela kıtalar arası yolculuk uçakla yapmıştır. Ya da otobüslerle çok uzun bir yolculuk yapmışlardır ve mola vermemişlerdir. Ya da özel arabasını kullanmışlardır, hırsa kapılmıştır, hiç mola vermemiştir. Hiç mola vermemiştir. Bu kişiler arabayı kullanarak gene biraz hareket edebilir, bir şeyler yapabilir ama yanındaki kişinin çok ciddi sıkıntıları olabilir. Derin venöz tromboz dediğimiz durum ki ileriki dönemlerde bacaktaki şişliklerle ilgili bir konu da gene biz konuşabiliriz ama tek tarafta bir bacaktaki şişlik, oradaki kızarıklık ve orada biriken bir kan pıhtısının alıp akciğerlere atması akciğerdeki fonksiyonları ciddi bir şekilde bozar. Ve eğer akciğerin büyük bir kısmını etkilerse o zaman gerçekten hayati riskler ortaya çıkar. Bu açıdan çok çok önemli. Yani sizi aniden meydana gelen bacak şişliğiyle birlikte bir göğüs ağrısının olması ve göğüs ağrısıyla birlikte bir nefes darlığının ortaya çıkması da yine dikkat atmamız gereken bir şey. Evet, böyle o göğsün üstüne bir şey oturdu diyorlar. Baskı, fil oturuyor diye. Heh. Baskı, mengeneyle sıkıştırma şeklinde. Evet. Biri de ne oluyor biliyor musunuz? O çok kalp yakın, krizinin başlangıcı mı hocam? Kalp biraz sıkışması gibi. Sıkışma böyle yaparlar. Sıkışma. Ama geçen hafta bir hastam geldi. Yine çok yaşlı değil yani 40'lı yaşlarda bir beyefendi. Hocam dedi ben kendimi hissetmiyorum. Nasıl kendimi hissetmiyorum? Yani göğüs ağrım var mı? Yok tam söyleyemem. Nefes darlığım var mı? Değil. Değil. Ama ben kendimde bir şey hissediyorum diyor. Bir şey hissediyorum diyor. Kötü giden bir şey hissediyorum diyor. Ve ona efor testi yaptık önce. Efor testinde de şüpheli bulgular vardı. Anjiyografi yaptık. Anjiyografinde 2 damarda çok ciddi damar tıkanıklığı saptadık. Yani buradaki asıl şey şu sevgili seyircilerimize diyeceğimiz şu. Sizin hayatınızda yanlış gittiğini, yanlış gittiğini hissettiğiniz bir durumda size bir aslında hani kalp artık bir mektup yazıyor size orada aslında. Yazıyor. O mektubu okumak gerekiyor. O mesajı lütfen okuyun yani. Çünkü o mesajı okumazsanız ileride daha dramatik durumlara karşı karşıya kalabiliriz. Hocam o kadar güzel anlattınız ki yani sigara içmeyin diyorsunuz. Zaten bunun yaşı yok diyorsunuz. Evet. Her türlü uyarıyı yaptınız. Evet. Bence farkındalığın yani insanların bu anlamda kalp krizi anlamında, nefes darlığı anlamında farkındalığını oldukça yükseltilen çok değerli bilgiler verdiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun yani harikasınız gerçekten.
Sağlıkla kalın diyelim. Kalbinize iyi bakın. Çünkü içinde sevdikleriniz var. Bu benim her zaman söylediğim. Değil mi kullandığım hocam? bir Evet. durum. Kalpleri de kırmayalım hocam. Evet. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.